Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla başlayacağız. Harika bir modelimiz var. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım için lastik kullanmayacağım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bir sıra zemin oluşturmak için şu anda örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra ters örüyorum. Burada bir sıra zemin hazırlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Eğer siz de lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İpim ön tarafta, yani kendimden tarafta. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Örmeden aldığımız ilmekte ipimiz ön tarafta, yani kendimizden tarafta olacak. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonuna geldim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi modeli kaydıracağım. Birinci sırada ilk ilmeğimi ters örmüştüm. Üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Önceki örmeden aldığımız ilmeği de ters örüyoruz. Bir ilmek kaydırmış olduk burada. Bir ilmek örmeden alalım. Bir ilmek ters örelim. Burada bakın, bak, alttaki ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerini ters örüyorum.
Bir ilmek örmeden alalım, bir ilmek ters örelim. Her seferinde söylemiyorum. Örmeden aldığımız ilmekte ipimiz her zaman kendimizden tarafta kalacak. Şu şekilde. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Son ilmeğimi burada ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Şöyle göstereyim. Bakın yavaş yavaş oluştu. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bundan sonrası hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Eğer isterseniz arada şöyle boşluk bırakmak isterseniz, yani ben 2 sıra bırakmış oldum. 5. ve 6. sıra, siz onu daha da uzatabilirsiniz. Şu şekilde sıramı tamamladım. Şurayı diyorum arkadaşlar. Ben 2 sıra boşluk bıraktım. Eğer siz isterseniz bunu 4 sıraya çıkartabilirsiniz. Daha sonra model kurulumuna geçebilirsiniz. Ben bu şekilde başladım. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modeli. Tekrar ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alalım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Son ilmeğimi de örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde yapacağımız işlem, bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada ilk ilmeğimizi ters örmüştük. Burada ipimizi öne alarak kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi örmeden alalım. Daha sonra bakın burada birinci sırada örmeden aldığımız ilmeği de üçüncü sırada ters örüyoruz. Yani modeli bir sıra bir ilmek kaydırmış oluyoruz. Bu ilmeğimizi örmeden alalım. Diğer ilmeğimizi ters örelim. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Son ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Daha sonra dördüncü sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi her zaman ters öreceğiz. Evet, dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzünde düz, altıncı sıra arka yüzünde ters örerek modelimizi ikinci kez kurmuş olacağız. Şimdi beşinci sıra ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız model 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. İlmek sayımızda dediğim gibi başta 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi. Şöyle güzel, harika bir model çıkıyor ortaya. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım. Bunu lastik üzerine başladım. Beraber yaptığımızı lastiksiz yaptık. Bunu şöyle bırakayım. Bakın burada da şöyle hazır lastik uyguladım bu modelde. Lastik üzerinde görüntüsü de bu şekilde. Burada da lastiksiz. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Haroşa lastik de yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu lastiğe de gayet güzel uyum sağladı. Bu lastiğin yapımı da kanalımda var. Hazır lastik diye geçiyor. Eğer isterseniz linkini de bırakabilirim aşağıya. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz, çanta yapımında, yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay ve güzel bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.